Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızda. Evet, bugün siz değerli dostlarıma 5.3.2 Temmuz güncel, yine Haziran diyecektim. Temmuz güncel taktik videosuyla yine karşınızdayım. Taktiğe geçmeden önce kanalımızda mükemmel bir 4-3 uşağı var. Bakın, taktiği dikkatli dinleyin. Bu arada yabancı uyruklu kardeşlerim. Altyazılarda Arapça var, Rusça var, İngilizce var. Başka ne ekledim? İspanyolca, Portekizce var. Altyazıyı tıklayıp da siz de dilinize çevirip de dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize selamlar olsun. Teşekkür ederim desteklediğiniz için. Evet. Şimdi gelelim konumuza. İlk önce taktiğe geçmeden önce arkadaşlar, özellikle yurt dışındaki Türk kardeşlerim, yabancı kardeşlerim, Arap olsun, Rus olsun, Alman olsun, Portekiz olsun, İspanyol olsun, hangi ırka ait olursa olsun, ucuz fiyatlı coins almak istiyorsanız Telegram adresinden bana ulaşın. Özellikle yurt Türkiye'de de iOS kullanan kardeşlerimize ucuz coins temin edilir. Açıklama için Telegram'da DM'ye gelip ben size açıklamasını yapacağım. Çok da hemen böyle çok hızlı bir şekilde aktarım oluyor. Bilginiz olsun. Siz de faydalanmak istiyorsanız Telegram kanalıma katılın. Sizleri de bekliyorum. Evet. Geldik buraya, asıl bomba yere. Like at, abone ol, sen de kanalımızın nimetlerinden faydalan. Bak, ucuza coins bile var. Daha ne olsun? Hangi kanal? Evet. 5-3-2. Burada önemli olan ofansif orta saha. İleri uca en iyi iki tane forvetini koyacaksın. Şu an hızlı satış olduğu için pek o şeylere kafanızı karıştırmayayım. Tamam. Ya gerisi dengeli bir takım kuracaksın önce. Dengeli takımını kurduktan sonra benim kalecim var mı? Kaleci de belki satmışsın. Onları mı duruyormuş? Defanslardan var mı? Yok. Defans hep satılmış. Zaten alsat olduğu için hızlı bir şekilde maça kadar orası dolar. Siz en iyi iki forvet ileri koyun. Ofansif orta saha mutlaka çok önemli ve değerli. Size skor katkısı elde edecek 3 oyuncudan bir tanesidir o da. Kanat beklerimiz mutlaka olmalı ki faydası sağlıklı olsun bu taktiğin. Evet. Geldik buraya, aradıktan sonra şöyle geldim buraya. Evet, kontra atak tabii ki. Burayı güzel dinliyoruz şimdi. Sarı, mavi, yeşil hakemde çok agresif. Kırmızı, turuncu hakemde agresif. Gattar hakemde normal. Ben hiç risk almak istemiyorum kardeşim diyorsan da kırmızıların hepsinde normal kullan. Ama mücadele şeyi ne kadar agresifleşirse senin puanlar alman o kadar artar. O yüzden arada böyle zorlu maçlarda risk almak iyidir arkadaşlar. Ben risk alıyorum. Bazen kırmızı kartla cezalanıyorum. Zaten yemesem de atıyorum mesela, maç yiyecek ama bir de yemedim mi var ya. Evet. Hakemi dikkatlice tartın, kararı size bıraktım. Ben tavsiyelerimi söyledim. Sarı, mavi, yeşil çok agresif. Kırmızı, turuncu da agresif ve kıpkırmızı da normal. Ama ben hiç risk almayayım diyorsanız kırmızı, yani turuncu, kırmızı, kıpkırmızı hakemde normalde oynayabilirsiniz. Evet. Geldik mükemmel formasyona. 25, 30, böyle 70. Evet. Çok sağlam bir formasyon. Orta saha tabii ki şöyle, önümde tablet olduğu için mecburen bu tarafa bakıyorum ki yanlış taktiği vermeyeyim. Yani önümde büyük bir tablet var. PUBG'de yayın yaptığım için. Orta saha mutlaka defansa yardım etmeli kardeşler. Hiç bu tarafı hiç hesaplamamıştım. Tableti böyle kaydırdım. Evet. Baskımız geride, karşıda 25. Stilimiz defansif 30 ve yüksek hızda paslaşma 75. Offside tuzağı kapalı olacak ve kesinlikle alan markajı. Bakın, beşli savunmalarda adam markajını yapmayın. Bak ne diyor? Burada bilmediğiniz bir gerçek var. Bak, oyun zaten size tüyo vermiş. Diyor ki rakibine markaj uygulamak kazanma şansını arttırır. Markajının rakibi forvetlerine veya kendi defans oyuncularının sayısına göre yap. Şahsen bak burada tüyo burada başlıyor. Şahsen fazladan defans oyuncun varsa adam markajı yapmam diyor. Yani diyor ki siz sadece adam markajını üçlü savunmalarda kullanın. Dörtlü de kullanmayın. Beşli de hiç kullanma. 6-3-1 de sakın kullanma. Çünkü burada algoritmaya ters hareket yapıyorsunuz. Anladınız mı? Mesela offside tuzağına geldin. Offside tuzağında ne diyor baksana. Offside tuzağına bakışı sağlam bir defansif oyuna katkıda bulunur. Offside stratejini dizilişine eklediğin
Defans oyuncularının sayısına göre yap. Şahsen ben dizilişte çok fazla defans oyuncum varsa offside tuzağı riskini almazdım. Yani diyor ki beşli oynarsan offside açma. Altılı oynuyorsan offside açma. Bu da bak güzel bitiyor. Bunları da belki bilmeyenler vardır. Buradan tıkladığınızda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü burada bak hakemde de var aynı şey. Bak ne diyor? Mücadelen çok önemlidir. Ne kadar sert mücadele edersen kazanma ihtimalin o kadar artar. Daha demin dediğim risk olayı var ya ondan bahsediyor. Bak oyun da size söylüyor aynısını. Ancak hakemin katılımına göre kırmızı kart yeme ihtimalin de artar. Şahsen ben katı bir hakem olduğu maçta sert müdahalede bulunmazdım diyor. Yani bu adam da diyor ki çok agresif girme. Normal gir. Anladınız mı? Yani riski azalt diyor. Algoritma burada size. Yani burada da siz de kafanızın karıştığı yerlerde tıklayıp mesela baskıyı neye göre yapmalısın? Stilini neye göre ayarlanmalısın? Burada hepsinde tüyolar da var. Bunlar da yine bir hani diyorsunuz ya taktikleri nasıl buluyorsun, taktikleri nasıl yapıyorsun? İşte tüyoları değerlendirerek, sayıları deneyerek belli bir sonuca varız. Şimdi gelelim ana yere. Kontratak yaptım, 5-3-2 yaptım. Takımın dengeli ve düzenli. Yani hepsi 95, 99, 100 bu civarda bir defans hattım var. Orta saha 98, 95, 96. Forvet'in 110, 105 forvet o kadar şey değil. Ama kalecin önemli. Kalecin eğer o 95'lik savunmanın arkasında 70'lik 75'lik bir kaleci koyarsa seni parçalarlar. 89 minimum olmalı. O da minimum ha. O bile senin canını yakabilir. Dengeli takım her zaman önemlidir. Kale 134'lük kaleci alma kardeşim. 134'lük kaleci alacağına o parayı 100'lük 110'luk bir kaleciye al. Senin her türlü ihtiyacını görecektir. Ama o kalan parayla yapacağın savunma, orta saha, forvet hattına destek daha büyük sana katkı sağlar haberin olsun. Kaleci tek başına bir oyuncu, bir takım değildir. Unutma bunu. Evet. Gel, ev sahibisin. Rakibin sağlam bir rakip. Sağlam bir oyuncu. Özellikle bakın buraları güzel dinleyin. 2-3 rank yüksekken neyle gelirse gelsin direkt bu taktiği yapabilirsin. Önemli olan burada ne biliyor musun? 4-3-3, 4-4-2 ile fake verin. Ama fake verirken fake attığınızda unutmayın. Bakın çok güzel bir formasyon, sağlam bir formasyon. Şimdi size bir formasyon daha göstereceğim. Yani size şöyle bir önerim var. Bu şekilde kullanırsanız daha ben verimini bu taktikte gördüm arkadaşlar. Bunu 4-3-3'lere, 4-4-2'lere, 4-5-1'lere karşı kullanırsan bu formasyonu evde deplasmanda daha çok artısı oluyor. Defansif gelenlere ise bir tık baskıyı arttırmalısın. Mesela şöyle yapmalısın. 35 35 70. Yani defansif geliyor dedim. Döve 5-2 5-3 5-2-3 5-2-3 AB 5-3-1-1 gibi kontra gelen taktiklere 35, 35, 75 yaparsan onları mağlup etme olasılığın daha da artar. Taktiğin işleyişi buna göre değişiyor. Bak daha yeni anlattığım neydi? Şöyle 25, 30, 75. Bunu 4-3-3, 4-4-2, 4-3-3 AB fark etmez. Ve 4-5-1'e karşı kullan. Diğerlerine hatta 4-2-3-1, 5-4 yani kaleyi görünce vur. Taktiğiyle gelen rakiplere kullanabilirsin. Diğerini ise 35 35 70'i de kontratak gelen rakiplerine karşı kullanabilirsin. Evde deplasmanda 2-3 rank yüksek olduğundan tut da 10 rank yüksek olduğuna kadar kolay kolay seni üzmez. Yenilmez bir taktik değil. Bakın mağlup olur. Vay yenildim 1-0, 3-0. Kullanma o zaman güvenmiyorsan. Ben burada kimseye zorla taktiki kullandırmıyorum. Zaten izleyişleriniz belli. Kimse de ağım şahım bir izleme de yapmıyor açıkçası. Sonuna kadar gelen çok az var. Evet farklı konulara değinsem de abi bari taktiğin olduğu yer en az 4-5 dakika o bile yok. Hani diyorlar ya farklı konulara değiniyorsun diye. Her güncel konuya bak güncellemeler. Mesela burada şu baskıyı, stili, tempoyu neye göre ayarlayacağını bilmiyorlar. Soruyorlar neye göre yapıyorsun? Bak offside tuzağını neye göre açıyorsun? Alan markacı, adam markacı neye göre? Bak hepsini size burada gösterdim ki bir faydası olsun. Hakemin agresifliği neye göre agresif? Hani anlattım ya sarı, mavi, yeşile çok agresif diye. Bunlar neye göre? Bunların hepsi detaylıca anlatmak zorundayım. İster alının, ister alınmayın. Burada bir de uzmanlara gidelim kardeşler. Uzmanlarda önemli olan
İlk 11'in şöyle en yaşlı oyuncu olacak. Şu an tabii ilk 11 burada yok ama ilk 11'deki en yaşlı oyuncun olmalı. En düşük mesela atıyorum genç takımdan oyuncu oluşturduğun en düşük genç oyuncu yaşlı oyuncunda 27 mutlaka bir tane olsun. Bir tane araya sıkıştırın. Kaptan iyidir. Defans al, forvet al fark etmez yeri. Kaleye bile alsan olur. Ama kaptan bir tane olsun. Bir oyuncuya en fazla iki tane şey ver. Yetki ver. Çünkü görevi 3'e şey yaparsan oyuncunun aklı karıştırıyor ve senin atacağın friki, korner ve penaltıyı etkiliyor. O yüzden bir oyuncuya en fazla iki tane görev veriyorsun ve bir mesela penaltıyı buradan bakıyorsun en iyi forvet oyuncuna. Frikik çok önemli. Frikik'te en iyi defansla en iyi pardon en iyi orta sahayla en iyi forveti karşılaştır. En güçlü olana, hücumu en güçlü olana veriyorsun burada. Bellingham ve tabii ki orta sahası en güçlü olan da yine burada Bellingham olduğu için korneri de Bellingham atmalı. Bu şekilde yaparsanız daha çok faydasını görürsünüz. Ben Hamza Ayaz iç içe taktikler konusuna değindik. Kime nasıl kullanmalı onu anlattım. Ucuza coins almak istiyorsanız müracaat edeceğiniz yeri anlattım. Sizleri bekliyorum. Like at, abone ol. Bu arada paketler de var. Futbolcu paketlerinde benden fiyat almadan alma seviliyorsun. Hadi eyvallah.